Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün küçük bir detay olan güzel bir kitap ayrıcı yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Birkaç ipimi koydum buraya. Hangi rengi kullanacağımı daha karar vermedim. Gidişata göre ayarlamayı planlıyorum. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve bizlere destek için yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle iplerimizi kenara alalım. Yeşil ipimizle başlayalım. Şimdi birazını 2 kat yapacağım şöyle başlangıç için. Zincir detayına sadece. Aslında buradaki uzunluğun çok da bir önemi yok. Şöyle aşağı yukarı 15 santim 20 santim kadar olsa yeterli. Şu şekilde 2 kat zincirimizi çekelim. Evet, ayırdığım ipin son kısmına kadar zincirimi çektim. Şurada tek kata geçiyorum. Bir zincir daha çektim. Şimdi İlk zincirinden itibaren tekli trabzan yapacağız. Nasıldı tekli trabzanımız? İpimizin üzerine, tığımızın üzerine ipimizi sardık. Şöyle ilmeğimizi çıkarttık ve üçünü bir tığımızdan çıkarıyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sık iğne yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha renkler kalın görünsün istediğim için ben bu şekilde tekli trabzan yapacağım. Sıra boyunca istediğiniz rengi katabilirsiniz. Ben burada gökkuşağı renklerini katmaya çalıştım. İpim %100 koton ip. Elimde olan iplerimi değerlendiriyorum. Bu şekilde sıra başına kadar trabzanlarımızı yapalım. Daha sonra diğer renge geçiş yapalım. Ardından da ucunda güzel minik bir bulut detayı olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sırayı tamamladık. Şöyle mavi rengime geçeceğim. Hemen ipimi alıyorum. Dediğim gibi renk uyumu tamamen size kalmış. Ben de çok emin değilim hangi renkten devam edeceğime. O yüzden yeşilin yanına mavi koyarak başlayacağım. Bitiş içinse bakın son trabzanımızdan sonra şöyle bir zincir çekip burayı sıkılayarak bitirelim. Şimdi burada da bir başlangıç ilmeği atıyoruz renk değiştirirken. Tekrar ipimizi tığımıza sardık ve ilk ilmekten itibaren yine trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bunu da aynı şekilde bitirip yine aynı şekilde diğer rengimize geçeceğiz. Birkaç renk bu şekilde devam edip daha sonra uç kısımdaki bulut detayını yapalım. Böyle çabucak biten, hızlıca örebileceğiniz bir ürün olacak. En çok hediyeliklerde seviyorum ben böyle durumlarda. Güzel bir okur için, öğrenci için böyle ufak tefek hediyelerde çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bakın şu başlangıç ipimi arada kaybettim. Üzerine ördüm. Bunu da şöyle alıp bunun da üzerine örüp daha sonra ip kesmek ya da işte ipleri aralara sıkıştırmak gibi bir derdimiz olmayacak bu şekilde yaparsanız. Yine bunu da aynı şekilde bitireceğim. Buradan sonrasında videomu biraz kapatacağım. Biraz ilerledikten sonra da bulut detayına geçeceğiz. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bunu da aynı şekilde bitireceğimi söylemiştim zaten. Sıkıca bir zincir çektikten sonra ipimi koparıp şöyle uç kısmını sıkıladım. Daha sonra
farklı bir renge geçeceğim dediğim gibi. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. Bu şekilde üst üste şöyle şu kadar falan örsek yeterli olacak zaten. Küçük bir gökkuşağı detayı olacak. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet, şöyle bakalım bir, kalınlığı çok fazla geldi benim gözüme, o yüzden şu şekilde aralara attım renkleri. Çünkü üst üste yaptığımda çok daha kalın olacaktı ama bu kadar kalınlıkta yeter diye düşündüğüm için şöyle aralara renk atıyorum. Hem renk çoğalıyor hem de eni fazla genişlemiyor. Eğer şu ayrıntıyı yapmak istemezseniz burada tekli trabzan yerine sık iğne de kullanabilirsiniz. Hemen detayımıza geçelim. İlk 2 tanesini yaptım. Üçüncüye geçiyorum. Renk araları olduğu için 4 renk kullandım. 3 tane de renk arası oldu. Şöyle başlangıç ilmeğimi attıktan sonra bakın battığım noktalara batacağım tekrar. Karşıya geçip ipimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Her ilmeğin dibine batıyorum bu şekilde. Ve bu zincirleme tekniği dediğimiz tekniği yapıyoruz. İpimiz arkada, tığımız önde. Bu şekilde her yuvadan batıp şu şekilde ilmeklerimizi geçirerek sırayı tamamlayalım. Daha sonra bulut detayımıza geçelim. Evet, şu şekilde gökkuşağı detayımızı tamamladık. Arka yüzü bu şekilde oldu. Dediğim gibi üstteki kısımları yapmak istemezseniz eğer sadece sık iğne çalışarak ya da rengi daha az kullanarak da bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi hemen beyaz ipime geçiyorum. Bulut yapacağız. Bu da %100 koton bir ip. Hemen zincir çekerek başlayalım. Şöyle 10 tane zincir çekiyorum bakın. Hatta 11.yi de çekelim. Toplamda 10 tane sık iğnemiz olsun. İki yönüne de sık iğne ile biraz kalın oluyor sanırım bu tığ. Hemen bir tığımı değiştireceğim. İki yönüne de sık iğneler yapacağım. Aslında tamamen boyutuyla alakalı kaç zincir başladığınız çok da fark etmez. Daha küçük bir boyut isterseniz daha küçük boyutta başlayabilirsiniz. Daha az zincir çekerek. Şimdi 10. zincirimdeyim. Buraya bir tane fazladan yaptım. Şimdi diğer yöne geçtiğimi düşünüp bakın bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane yapmış oldum 10. zincirime. Bir tanesi dönüş için, bir tanesi diğer yön için. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi bakın 2, 3, 4. Aynı şekilde diğer yönde ne kadar yapmışsam karşılıklarına birer tane daha sık iğne yapıyorum. Burada zincirin ilk sık iğnesini şuradaki yuvada yapmıştım. Buraya bir tanesini sağ taraf için, bir tanesini de fazladan yapıyorum. Bakın ilk sık iğnenin tepesinden geçtim. Tığımdaki ilmeği geçirdim. Bir zincir çekip tekrar aynı şekilde her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak burayı da tamamlayacağım. Dönüş detayını da hemen vermek istiyorum. Şu uç kısma kadar gideyim. Burada 3 tane yapmıştık bildiğiniz gibi. Bu 3 tanenin araları, yani 2 tane kısım var bakın. 2 kez batıyorum. Yandakine de hemen 2 kez batıyorum. Bu şekilde dönüşü sağladım. Aynı şekilde diğer yönde de yapacağım. Daha sonra üst kısmına geçeceğiz bulutumuzun. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Baktınız çok uğraşmak istemediniz. Ne bileyim, görüntü bu şekilde de çok fena olmuyor. Ya da bir sıra daha yaptıktan sonra da böyle bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Böyle küçük işlemeler yapacağım üzerine ya da işte oynar göz takılabilir.
Bu şekilde de dediğim gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bakın yine sıranın ilk trabzanına, pardon, sık iğnesine geçtim. Hemen şöyle bir görüntüyü göstermek istiyorum. Dediğim gibi şöyle de kullanılabilir. Fakat ben şöyle biraz kenarlarında bulut görüntüsü olsun istediğim için biraz üzerinde oynama yapacağım. Bir ilmek ileri geçtim. Şöyle hemen bir ortalayacağım. Tam şöyle ortaya batıyorum bakın. İlmeğimi uzattım. 1, 2 de çıkarttım. Aynı noktadan ilmeğimi aldım. İlmeğimi şu şekilde uzattım. 1, 2 de çıkarttım. Bu şekilde trabzanlarla dolduralım burayı, ikili trabzanlarla. Ama bu kısmı gördüğünüz gibi biraz ilmeğimizi uzatarak yapıyoruz ki burada biraz görüntümüz işte bulut formu vermeye uygun olsun. Bu şekilde trabzanlarımızı yaptık. Hemen kaç tane yaptığımı da sayacağım arada. Bir tane daha yapsam sanırım yeterli olacak. Şu şekilde bakın trabzanımızı yaptık. 2, 4, 6, 8, 9, hatta bir tane daha yapalım. 10 tane diyeceğim ama şöyle de yeterli sanırım. Hemen şöyle bakın battım. Üst kısımda bulutumuzun bir kısmı oluştu. Evet, şöyle ortalı olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Eşit olsun, görüntümüz biraz daha güzel olsun. Şimdi bir ileri batıyorum bakın şu şekilde. Burayı da aynı şekilde ama daha küçüğünü, ilmeğimizi daha az uzatarak. Şöyle yine ikili trabzanlarla burayı da dolduracağım. Sekiz tane sanırım yeterli olacak. Bunda tam şöyle uç noktaya bakın. Şu şekilde. Yani aslında çok nereye battığımız önemli değil. Burada bulutun formu önemli. Ne şekilde gözünüze güzel geliyorsa öyle de devam edebilirsiniz. Yine küçük bir şu şekilde yarım daire yapacağım. O yüzden hemen bir ilmek ilerisine batıp kısa boylu ikili trabzanlar yapıyorum. Ama yine de ilmeğimi hafif de olsa uzatıyorum tabi. Tekrar 8 tane trabzan yaptım. Şöyle yine tam orta kısma geldi bakın. Şimdi burada yapmaya çalıştım. Şöyle üst kısmında bir tane büyük, kenarlar ve alt kısmında da ikişer tane küçükler olsun istedim. Yine burada da aynı şekilde bir sık iğne ileriye batıp aynı formu vermeye çalışacağım. Yine bunu da aynı şekilde köşe noktadan birleştirip bakın istediğim görüntüyü yavaş yavaş yakalamaya başladım. Burada da bakın şurayı ortalayıp artık son kısmını tam orta kısmına battım, kalan kısmı. Burada da aynı şekilde hemen yarım dairemi yapıyorum ve tamamlanmış oluyor. Şimdi burada dikebiliriz. Sıcak silikonla yapıştırabiliriz. Tamamen artık ne kolayımıza geliyorsa. Çünkü yıpranarak kullanılacak bir durum olmadığı için sıcak silikon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç noktasından şöyle ki hemen bitirdim. Bakın sıkıca bir zincir. Ardından ipimi kesiyorum.
Tam istediğim bulut görüntüsünü yakaladım. Bakın şu şekilde. Şimdi hemen ipimi kesip detaylarına geçelim. Evet, ipimizi kopardık. Şöyle arka tarafını temizledim. Bakın bu da aynı şekilde. Sağında solunda ip kalmadı. Şimdi öncelikle şöyle bir siyah ip kullanacağım. Bakın şu şekilde. Burada küçük gülümseyen bir ağız formu vermeye çalışacağım. Arka yüzünden bir sağlamlamam gerekiyor sanırım. Şöyle bir kez geçiyorum. Bir daha geçtim. Şöyle ki yine böyle zincirleme tekniği olabilir. Tek tel tarzında geçebilirsiniz. Burada sadece küçük gülümseyen bir ağız olsun istedim. Şöyle yine bir üst sıraya geçip evet, bu şekilde yeterli sanırım. Bakın gülümseyen bir ağız oldu. Bunu da hemen yine arka tarafta bir düğüm atıp sağlamlayalım. Açılma durumu olmasın. Hemen bir keselim ipimizi burada. Tamamlayalım burayı. Şimdi ben bu kısmı dikmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bir zor bir kullanım olmadığı için, yıkama durumu olmadığı için burayı yapıştırarak devam edeceğim. Şöyle mavi seçtim gözlerimi de. Silikonum da ısındı sanıyorum. Evet, şöyle arka kısmına bolca sıkıyorum. Şöyle uç kısmına yapıştırdım. Evet, şöyle aralara da sıkalım. Ön kısım içinde böyle minik minik şu gözlerin arka kısımlarına çok fazla sıkmayalım. Çünkü taşarsa görüntü kötü olabilir. Şöyle ortalayıp bunları da yapıştıralım. Yine siyah iplik küçücük küçücük böyle tomurcuk şeklinde de yapabilirsiniz gözleri. Evet, eşit olması gerekiyor, yoksa şaşı gibi görünecek. Evet, şöyle bakın. Güzel bir ayraç oldu. Evet arkadaşlar, ister hediyelik ister kullanmalık böyle küçük şıklıklar katmak isterseniz hayatınıza güzel bir kitap ayracı yaptık arkadaşlar. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir çalışma olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Yorumlar kısmında da mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.